Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere deneyenlerin çok memnun kaldığı bayat ekmeklerinizi değerlendirerek hazırlayabileceğiniz yumuşacık poğaça tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle tarifimiz için kullanacağımız bayat ekmeklerimizi bıçakla veya elimizle daha küçük parçalar haline getirerek rondodan geçirelim. Ekmeğimizi rondodan geçirdikten sonra üzerine 1 su bardağı süt gezdirelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Sütü ilave ettikten sonra tekrardan rondodan geçirerek daha da pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi hamur kıvamını aldı. Şimdi bir kez güzelce karıştırdıktan sonra üzerine örterek 10-15 dakika kadar tamamen yumuşamasını bekleyelim. Hamuru yeterince dinlendirdikten sonra uygun bir yoğurma kabı alalım ve 3 adet yumurtadan bir tanesinin sarısını üzerlerine sürmek için ayırıp diğer 2 yumurta ve 1 adet yumurta beyazını yoğurma kabının içerisine ilave edelim. Üzerlerine 1 çimdik tuz ilave edip tamamen köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Yumurtaları yeteri kadar çırptıktan sonra 3 dolu yemek kaşığı kadar süzme beyaz peynir ilave edip çatalla ezelim. Yumurta ve peynir birbirine güzelce karıştıktan sonra üzerlerine bir paket yani 10 gram kabartma tozu, 1 çay kaşığı kadar pul biber ve 1 tutam kadar ince doğranmış maydanoz ilave edip karıştıralım. Hazır olan karışımı önceden hazırlamış olduğumuz sütlü ekmek karışımı ile bir araya getirerek güzelce karıştıralım. Olabildiğince pürüzsüz bir kıvama getirmiş olduğumuz hamurun üzerine kontrollü bir şekilde azar azar un ilavesi yapalım. Ben toplamda 4 dolu yemek kaşığı kadar un kullandım. Lakin bu ölçü sizlerin kullanmış olduğunuz yumurta boyutuna göre bile değişebilir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Sonuç olarak ele yapışan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Kıvamı tam da şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi geçelim hamurumuza şekil vermeye. Hamurumuz çok fazla ele yapışan bir hamur olduğundan yanımıza bir kabın içerisinde su alarak öncelikle elimizi ıslatalım. Sonra ise hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar alıp elimizle genişletelim. Hamurun orta kısmına rendelenmiş veya doğranmış kaşar peyniri koyarak elimizle kapatalım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz var ise yorum kısmında belirtebilirsiniz. Eğer hiçbirisi yok ise bile bana destek olmak amaçlı yoruma bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok sevinirim. Ve şekil verdiğimiz hamuru yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içerisine alarak geriye kalan hamurun tamamına da aynı işlemleri uygulayalım. Hamurun tamamına şekil verdikten sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ilave edip güzelce karıştıralım ve fırça yardımı ile poğaçalarımızın üzerine sürelim.
Son olarak üzerlerine isteğe bağlı kavrulmuş susam veya çörek otu serpiştirelim. Daha sonra ise önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri ve altı kızarıncaya kadar pişirelim. Ve bayat ekmekleri değerlendirerek hazırlamış olduğumuz yumuşacık, çok lezzetli ve mis kokulu poğaçalarımız artık servise hazırlar. Umarım sizler de denersiniz. İlk defa yaptığım bir tarif değil. Hatta bayat ekmek bulduğum her anda yapmak istediğim, çok sevdiğim tariflerden bir tanesidir. Daha önce sizlerle paylaşmıştım ve çok güzel dönüşler almıştım. Umarım denemeyen arkadaşlar da denerler. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.